Başladık. Programlara simülatör klasöründen giriyoruz. Bunları sırasıyla kuruyoruz. Biz zaten önceden kurduk ikisini. Yalnız kurma esnasında bu ara bağlantıyı sağlayabilmek için bunu da mutlaka çalıştırmamız lazım. CH341 SER dediğimiz. Şu anda kayıtlı hocam. Bunu biz unuttuyduk. Sonra sorun yaşadık. Yoksa birazdan göstereceğiz bununla alakalı. Ben gelip şuradan buradaki ifadede late ifadesi torna ile alakalı. CNC torna ile alakalı bu. Late torna demek zaten. Evet. Dosya programımız. Bu da ikisini de içeren programımız. Çift tıklayıp programımızı açtık. İlk açışta az önce bahsettiğimiz şuradaki girişle alakalı kısımlar bu COM1, COM2, COM4 şu anda bağlantımız olmadığı için gözükmüyor. Gözükmüyor. Yani bir bilgisayar bağlantısı yok. Şu anda biz bu programın anlatımını yapıyoruz. Az önce bahsettiğimiz gibi sorun yaşamamak için şuradaki kısmı kurarsak şayet o sorun da ortadan kalkar. Bu bir. Ondan sonra buradakileri tek tek tıklayın. Öğretmenimin dediği gibi, Abdülkadir hocamızın dediği gibi hazırladığım notlardan bunları şöyle bir görün. Ne diyor, ne demiyor anlamaya çalışın. Evet, bir daha herhalde tıkladım, açıldı. Bu da buradaki soru işareti genel tanımlamayla alakalı bilgiler içeriyor. Mouse'un ileri geri tuşu, ondan sonra mouse'un orta tuşuna bastık, bakayım bir şey olmadı. Sağ tuşuna bastık bu şekilde. Ayrıca biz şu kısım en sağdaki kısım X, Y, Z ilerleme ve takımla alakalı. Takım sanırım bu değil mi? T. Simülasyon ve uygulama sırasında çalışma koordinatlarını, değerlerini görmemizi sağlıyor. Evet, takımın nerede olduğunu bilelim. Çarpacak mı, çarpmayacak mı gerekirse gözlemleyelim anlamında. Evet. Ondan sonra şu makasa tıkladığımızda şöyle bakalım. Bunlar bu izometriyi içerir. Bu kırmızı kısımlar öğretmenimin notlarındaki ifadeye göre o bakış açısını ifade eder. Yani bu önü, bu üstü, bu da sağ tarafı ifade eder. Bunları bir daha bakalım. Yeri geldiği zaman şöyle üstten baktığımızda, evet üstten baktığımızda iş parçasını görmekte zorlanacağımız için şu kısımdan dolayı şuradaki makas tuşuna basarsak o kısmı iptal ederiz. Şuradaki soru işaretlerine de basarım ki kalsın, parçayı veya tasarımımızı burada rahatlıkla görebiliriz. Derken buradaki All Machine diye bir ifade var. Bizimki 3 eksenli bir işleme merkezi. Yani CNC freze. Bu torna, varsa bir divizör 4 eksen anlamına geliyor gibi ifadeler var. Ama bizim kullanacağımız kısım şu anda ya hepsini diyeceksiniz ya da şu anda biz frezeyi anlatmaya çalışıyoruz. 3 eksen freze. Bizim işimizi görecek olan bu. Anlatımlarda nereden baksanız 3000, 4000 ya da herhalde 5000 dedik. 5000 yalancı çıkmamak için söylüyorum. Yani 5000 devirde 3 gün çalıştırdık. Sorun yaşamadığını ifade ettiydi bana gelen kişi. Biz bunu 3 eksen yapıyoruz derken burada makine tipi anlamında burada epey değişik tipler var ama birisine tıklayayım. Şuradaki görsel de değişiyor. Görmemiz açısından bu lazım. Şu makası açalım ki üzerindeki ne diyorlardı? Takımı tutan motor falan neyse bunları da görelim. Az önce burada bahsettiğimiz gibi bizim işimiz buradaki Fagner Mill'le alakalı. 4 eksen elemanımız olsaydı divizör bunu da aktif etmemiz gerekirdi. Ona göre de program tanısın şeyi. Bizimki bu. Bahsettiğimiz üzere ara bağlantı olmadığı için evet hocam 3 eksen Fagner Mill. Ara bağlantı olmadığı için arada bir bunu kullanılabilir USB bağlantı noktalarını listelediği ifade var. Nottan anlaşıldığı üzere. Basarsanız buraya. Belki ilk başta gözükmüyorsa basmamız gerekebilir. Burada da denetleyiciyi sıfırlama, USB yeniden bağlantısı anladığım kadarıyla bunu bir nevi reset atıyor anladığım kadarıyla. Buradan şu anda buradaki yaptığımız işlemleri takip edebilmemiz için simülasyon modunda olması lazım. Eğer ki aradaki bu bağlantı elemanı varsa buradan gelip GRBL yani uygulama diye ifade ettiğimiz kısmı seçiyoruz. Buradan tezgahı kontrol edebiliyoruz bu arayüzle. Bu şekilde. Arayüzde üstten ve solda 6. ikon. Şuradaki şu ifade. Evet. Şu aşağıdaki ifadelerde eğer iyi gözükmüyorsa bakın şuraya tık bazen böyle pasif olur. Bazen bilgisayarı biraz ekran kartı farklı olur.
Burayı iyice büyütmelisiniz. Şuradaki ifadede denetleyici pencerelerini göster veya gizle diye bir ifade var. Bahsedilen yerler burası. Buraya bir basalım. Bakın kalktı. Bir daha basarsak bir daha geldi. Burada şöyle bunu bilmemiz gereken noktalardan birisi şu. Şuradaki kısım birazdan bağlantı olduğu zaman yeri geldiği zaman tezgahta tezgaha komut verebilmek için çekirdek var, dikkat ses edin. kaydı da alıp yapıyoruz. Komut verebilmek için mesela nedir? S3000 M3 deyip Enter'a basarsanız şuradan başlat dediğinizde işmili saat ibresi yönünde dönmeye başlayacaktır. Şimdi burada takımla alakalı bilgiler var. Kullandığımız takımla alakalı. Burada zaten küresel takımlar balnoz diye ifade ediliyor. Ondan sonra drill diye bahsedilen matkap. Ondan sonra end mill diye ifade edilen parmak freze dediğimiz takımlar. Ondan sonra şuradaki V-carve diye ifade ettiğimiz şu anda ahşap yüzeylerinin üzerine mesela ne diyelim belki görmüşsünüzdür. Harita çizersiniz ya da bir isim yazarsınız. Oradaki pantograf diye ifade edilen bir teknik ifade. Evet bu. Ondan sonra burada tanımlamalar da yapılabiliyor. Takımları kendimiz de tanımlayabileceğiz. Belki birazdan nasip olursa gösteririz. Şimdi burayı şöyle bir yaklaştırayım en azından. Şuradaki kısımda mesela şuradaki kısma ben şöyle bastığım zaman bakın aşağıda x ekseni üzerindeki hareket her tıklamada 1 milim olacak şekilde hareket ediyor. Ben şurayı şöyle bir 10 yapayım. Eğer shift tuşuna basarsam bir daha bastığımda 10 atacak şekilde hızlıca parçaya yaklaşmamızı sağlıyor. Eğer ki çok yaklaşırsak hassas ayar gerektiren durumlarda da kontrol tuşuna basıp bu şekilde tıklarsak onda bir hassasiyetle takımımızı hazırlamış oluruz. Parçanın ortasını bulmaya çalışırız. Bunu normalde önceden yapıp üstünü çizersek, üstünde direkt de ortayı bulup yaklaşırsak en güzeli bu. Buradan bu şekilde gitmektense. Burası da aynı şekilde buradaki hareketlerin aynısını yapıyor bildiğim kadarıyla. Şurası. Hocam buradaki dosya yükleme. Tabii ki ilk başta kullanacağımız zaman yabancı değil, İngilizce olabilir. Buradan ekstralara gelip dil ayarlarından buradan göremezseniz bunu buradan yukarı doğru kaldırıp Türkçeyi seçip tamam diyorsun yani buradan çıkıyorsunuz. Menü Türkçe olur. Biz önceden ayarladığımız için onu ancak şu an aklımıza geldi. Şimdi burada dosya menüsüne giriyoruz. Ondan sonra DXF. Neredesin sen hocam? Bu DXF'i içe aktar. Evet. Dışarıdan AutoCAD'de, Solid'de yaptığımız bir çalışmayı DXF formatında kaydedip buraya alabiliriz. Yani DXF grafiği üzerinde takım yolu oluşturmamıza imkan sağlayan bir program olma özelliği var bunun. Evet. Evet. CAM dediğimiz, post dediğimiz kısmı yardımcı oluyor. Evet. Buradan bir tane çıkartalım. Buradan S harfine tıklayayım. Evet. Seyhan. Adana Seyhan ilçesini yazmaya çalıştık. Evet. Bu buraya geldi. Daha önceki çalışmalarda bir yükseklik ayarı da yaptık tezgah üzerinde. Tezgah üzerindeki o plastik alt levhadan yukarı doğru kumpasla ölçüyoruz. O derinlik, kumpasın kılıç dediğimiz o kısmı neyi gösteriyorsa o derinliği gelip şuradan kalınlık kısmına. Öyle değil mi hocam? Ölçtüğü eldeydi. O yükseklik. Bu yükseklik. Bunu yükseklik. Şurayı etkileyecek. bahsettiğimiz olay bu değil mi? Karşıya, 30 dedim hocam. Karşı görünüşe geç. Ön görünüşe geç. Şöyle bir bakabilir miyim? Kalınlık dedim. Evet bakın. Az önceki bahsettiğimiz sizin elinizdeki tezgahın o şeffaf plastik tablasından yukarı kadar olan mesafe. Ön görünüşe geçelim. Evet. Biraz şunu kaldırayım olmasa belki bilgisayarınız iyi olması lazım. Daha iyi ifade için. Bir daha şöyle görelim. 30 diye ifade edilen kısım şu tablanın alt kısmından buraya kadar olan kısım. Evet, burayı bir 50 yapalım. Tekrar teyit edelim. Klavyeden giriş tuşuna bastım. Olmadı. O zaman gelip şuraya tıklayacaksınız. Bazen olur. Bazılarında belki olur bazen şeylerde. Hocam şuradan tekrar izometriye tıkladım. Şöyle bir pencere içerisine alırsanız şu şekilde
o alanı ekrana hızlıca yaklaştırabilirsiniz. Parçanın yüksekliği sanal olarak burada görmüyoruz ama sanal olarak var burada. Tabii. 50 milimetre burada. Evet, çünkü yazımızda bakın o parçanın üzerinde, sanal parçanın üzerinde, yüzeyinde. Evet, şu anda düzlem yüzey işleme yapıyoruz. Normalde bu mouse yüzeyi gibi, yumurta yüzeyi gibi 3 boyutlu işlem yapmamıza da imkan sağlama özelliğine sahip harika bir eğitim tezgahı diyebiliriz biz buna. D'ye geç. 2D'ye geçelim. Geçtikten sonra Bu. buradaki evet tümünü yaklaştır dediğimizde evet mouse'un orta tuşuyla ileri geri yaparaktan bunu konumlandırabiliriz. Çizimindeki merkez. Evet, şuradaki kırmızı diye gördüğümüz nişangah diye gördüğümüz hedef bu iş parçasının orta yani referansı, yani şöyle diyeyim, G54 diye tanımladığımız işleme merkezlerinde Tasarlanırkenki çizim gibi. özellikle evet bu şöyle şunu da söyleyebilir miyiz? Evet, biz Mastercam ya da SolidWorks'te bu 00 noktası diye tanımladığımız yer zaten parçayı hep ona göre tanımlarız. Şu alt tarafı olmaz mı? Üst tarafı olmaz mı? Olur ama yalnız piyasada genel bir kabul var. İş parçasının ortası daima 00 noktası kabul edilir. Şimdi burada hiçbir şey seçmedik. Sağ tuş tıkladığımızda burada 3 tane seçenek çıkıyor. Başlangıç. Alt meselesi. Evet, merkezi buradan istediğimiz mesela sol alt tarafa atabildik gördüğünüz üzere. Tekrar sağa tıkladık. Başlangıç, sağ üst diyelim diğer köşe. Biz tekrar yapıp başlangıcı şuradan yine merkez yapıyoruz. Şimdi burada parçayı seçtiğimiz zamanki buna da anlatayım mı hocam? Boyutlarına da bak. Evet, bu parçanın alt Y'deki ve X'teki sınırlarını burada stok olarak kendisi gösteriyor. Evet, 186 diye ifade edilen kısım X, yani şu kısım, 100 diye ifade edilen kısım bu. Biz buna ölçeklendirme yapacağız birazdan. 50 gelişimdeki parçanın bunu içine işlemek istiyoruz. Eğer ki tabloya bağladığımız kütük ya da iş parçası tahta veya derlin dediğimiz parçanın eni boyu bizim için önemli. Varsayalım şu kısım, burada 100 diye ifade edilen kısım bizim iş parçasında 50'yi gösteriyor. Ama 50 sınır değer. Tabii, 50 sınır. Kompasla ölçtüğümüzde ölçülen değer 50. Biz onu 40'a indirmek istiyoruz. 5'er Evet. milimetre. Birazcık da pay bırakacağız. Kendi yapacağımız hata payını en aza indirebilmek için bunu birazcık daha içeri almaya çalışacağız. Biz 50 değil de sanki 40 ya da 45'e ayarlamaya çalışacağız ki olur ya, hata yaptığımızda takım dönerken belki buradan çıkabilir. Biz o çıkma olayı önleyebilmek için böyle bir ayar yapmamız lazım. Şurada ben bir araya gireyim. Buyurun. Şimdi bizim ham malzememizin genişliği 50 milimetre Evet. ise parçanın orijinal çizim değeri 100 milimetre. Evet, şu anda 100. Evet. Ama biz bunu 50'ye düşürdüğümüzde Ölçeklendirip küçültmemiz gerekiyor. 50'ye düşürdüğümüzde tam sınırdan geçer. Tabii çok güzel. İçeride gözükmesi için 5'er daha öne alıyoruz. Evet. Dolayısıyla 40'a düşüreceğiz. Onu düşürmek için de 2 yol var. İki yol. Yollardan biri sağ tuş yapıyoruz. Seçtikten sonra mı sağ tuş? Şu anda Şöyle seçtik değil mi? Şu anda bak renginin sarıya dönmesi lazım. Bas, şu anda beyaza döndü. Seçilmemiş durumda. Seçtiğimiz zaman renk sarıya döner. Sağa tıkladığımızda bu sefer az önce 3 tane seçenek çıkarken Hadi de gelelim. Gelecek sefer. az önce 3 tane seçenek çıkarken seçimden sonra sağ tıkladığımızda seçenek sayısı iyice artmış durumda. Şurada Düzenleyiciyi aç diyeceğiz. Ya da geometri editör. düzenleyiciyi aç. Bizim işimiz şu anda düzenleyiciyi aç kısmıyla alakalı. İki yolu gösteriyoruz. Tıkladık. Üçgende, Evet. Şurada köşede bir şurada çıktı. Üçgen çıktı. Buradan basılı tutup hafiften sürüklerseniz şunlar da değişiyor. evet. Sol üst tarafta, ekranın sol üst tarafındaki stoğu takip etmemiz gerekiyor. Buradaki değer, bizim şuradaki yükseklik ölçtüğümüz numune. Ben geleceğim şuradan. Nedir? Normalde 50 idi. Ben hata yapmamak için aşağı yukarı 40'a kadar düşürmek istiyorum. Varsayalım 44, 40 olsun. Burada biraz fazla müdahale edemiyoruz. Sayısal müdahale etmek istiyorum ben. Ne yapacağım? Sağ tıklayacağım hocam. Düzenleyiciyi kapat. Düzenleyiciyi kapat. Sağ tuş. Tekrar sağ tuş. Geometri. Geometri editör diyoruz. Evet, burası bizim için önemli. Şimdi eninin ve boyunun simetrik bir şekilde
hareket edebilmesi için ölçünün Orantılı. evet orantılı birbiriyle orantılı yani ne diyorlar? Bu düzeni bozmayacak şekilde. Burası pasif olursa orantı bozulur. Eğer burayı seçersek ben buradaki verdiğim değer otomatikman buraya da oranla yansımış olur. Mesela ben buraya örnek olsun diye 30 dedim. Bir de şuraya tıklayayım en azından şöyle bir tıklayayım. Buradaki değer de az önce ben takip etmedim ama videoyu biraz az bir şey geri alırsanız görürsünüz. Ben tekrar burayı 40 yapayım. Şu anda 55.8 gözüküyor. Ben burayı 40 yaptım. Buradaki değerin sahaya yansıması için buradan herhangi bir yere tıklayın. Oldu mu 74.4? Bu şekilde. Bu bizim işimizi görüyor. 50'lik bir parça, uzunluğu böyle şu uzunluk. 50'lik bir parça için 40 idealdir. Burayı buradan kapatıyoruz. İşimiz burada bitti. Tıklayabilir miyim hocam buraya? Bunu işlemek istiyoruz şimdi. Evet, bunu işlemek istiyoruz. Bunun G kodlarını çıkartmak istiyoruz. Seçiyoruz. Bunu böyle seçeceğiz. Sağ tuş yapıyoruz. Evet, tekrar sağ tuş. İş oluştur. İş oluştur diyoruz. İş oluştur derken buraya da bakmamız lazım. Doğru mu öğretmenim? Bir şey yapalım. Önce bir iş oluştur diyelim. Kat diyelim. Evet, kesme işlemi yapacağız. Insight diyelim. Kat Evet. insight. İçeriği mi işleyeceksin, takım içeride mi olacak, dışarıda mı dolaşacak diye ifadeler var. Bakın burada lazer tezgahımız olsaydı lazer kesim ya da plazma kesim diyecektik. Ama bizimki işleme merkezi olduğu için bizim işimiz bunlarla. Diğer taraflara fazla dağılmamak lazım. Burayı iyice hazmedelim. İçeride olduğunu söylüyorum. İçeride olduğunu söyledikten sonra bakın burada da kesme içeriden keseceğim anlamında. Böyle bir Tabloyu doldurmak önemli şimdi. evet, şimdi bu tabloyu doldurmaya çalışacağız. Bizi ilgilendiren kısımlar bizim notlarımızda. Böyle Birden başlayalım. birden başlayalım. Öğretmenim burada 4 yazıyor. 6. 1 en aşağıda. Evet. Şöyle biraz küçültelim. Şuradaki ok tuşlarına basaraktan birazcık daha görelim. Sıra sıra gidelim. Ana mod kesme olacak. Kesme olurken şuradaki kısma tıkladığımda bakın havuz boşaltma mı yapacaksın, delme mi yapacaksın, diş mi açacaksın, pah mı kıracaksın veya pantograf dediğimiz, V-carve dediğimiz ya da paint onu bilmiyorum ama Boyama. boyama. Ben yani Türkçe karşılığı boyama ama 3D'yi bilmiyorum. Bizim işimiz şuradan yukarısı. Öyle değil mi hocam? Kat bizim için şimdi yeterli. Değil mi? Şu anda yani bizim genelde CNC makine öğretmenleri için. Kat ya da pocket. Tamam. Cep havuzu ya da bu. Şu anda biz sınırlara bağlı gezmeye çalışıyoruz. Kesme yapacağız. Kata evet. Kata evet dedik. Şuradaki kısma da dönüşüm modu non yazıyor. Şu anda bakalım düzlem yüzey işleyeceğimiz zaman bu ondan sonra projection dediğimiz eğer ki haritanın yüzeyi dalgalı yüzey gibi bir yüzey çıkartacaksanız bu yansıtma bunu kullanacağız. Zaten YouTube'da bu programı satan neydi? GRB'le grup. Evet. Biz şu anda NaN'ı kullanıyoruz. Doğru mu öğretmenim? Plain olur, command olur. Evet. Biz şu anda düzlem yüzeyde işlem yapacağız. Biz şu anda plane'i seçiyoruz. Plane'i seçtikten sonra bunu böyle kapatalım. 2'ye geçelim. Şu anda kesici türü işmili dönecek. Bakın tekrar buraya tıkladığımızda lazer kesim, plazma kesim gibi değişik seçenekler var. Bizim işimiz spindle'la yani frezenin takımın bağlandığı tezgahla alakalı. Şimdi işbirliği hızını buradan evet bizim 3000 gibi bir değer belirliyoruz. Evet. Saat ibresini yani M3 dediğimiz CV değil mi? İşbirliği dönemi. Saat ibresi dönüş yönünde. Evet. M3. M3 dediğimiz değil mi? Evet. Evet. S3000 M3 dediğimiz olay. Ben bunu buradan kapatıyorum. 3'e mi geçeceğim? 3'e geçelim. Evet. Derinlik artışı yani her pasodan ne kadar alacak? Aynen. Bizim bildiğimiz normalde bizim takımlarımız küçük olduğu için, eğitim amaçlı olduğu için biz başlangıç olarak nokta 5 yani yarım milimetre diyoruz. Gelip şuraya geldik. Toplam talaş derinliğimiz. 3 basılarsın. Öyle mi? O zaman 1,5 milimetrelik bir derinliğimiz var. Her pasoyu yarım milimetre şeklinde alırsa 3 pasoda almış olacak. 3 turda bitirecek. Evet. İş parçası takıma dalarken bakın bunun ya 3'te biri ya da 4'te biri eğer bakın kesiciyle malzeme arasındaki ilişki çok önemli. Piyasada 4'te 1 oranında seçiyorlar. Bak 3'te 1 ya da 4'te 1. Dalma ilerleme, yanal ilerleme. Eğer burası evet kesme ilerlemesi 1 ise 4'te 1'i 250 yapar. Eğer 1 ise 4'te 1 anlamında. Siz burayı 250-350 arasında falan 3'te 1, 4'te 1 oranında ayarlayın bir zahmet.
Bu hızlı ilerleme hızı, bu boştaki ilerleme hızı. Rapid feed rate, evet. Rapid feed rate, hızlı ilerleme hızı 2000 diye gözüken takım bir S'den E'ye geçerken havaya kalkacak boşluktaki ilerleme hızı. İdealdir bu. Çok da fazla artırmayın. Eğitim amaçlı olduğu için bu sarsıntıyı yani hızlı yıpranabilir. Bu da takımın işin yüzeyinden ne kadar yukarı çıkacağıyla alakalı. Yani bir operasyondan yani S'den E'ye, ondan sonra diğeri. Evet. Geçerken ki hızlı geçiş. Evet, bakın. Yüksekliği. Evet, şuradaki işleme burada başladığı üçgenle gözüküyor. Üçgenle. Bu üçgeni tamamladıktan sonra diğer üçgene geçerken yani başlangıç noktasına işte 5 milimetre kalkacak, diğer tarafa gidecek. Evet, freze yönü. Bunun dönüşü milling direction. Evet. Evet, yani buradaki bunun solundan mı gidecek, sağından mı gidecek, böyle dönecek? Evet. Doğru ifade ettik değil mi öğretmenim? Şu elipsi esas alırsak, başlangıcı burası. Şu. Clockwise olursa şöyle. Evet, şu anda ok yönü bu saat ibresinin tersi yönünde olduğunu ifade ediyor. Evet. Şunu şöyle yapalım, değiştirelim bakalım, görelim. Evet, gördüğünüz üzere burada ok dönüş yönünü gördünüz. Biz bu şekilde yapalım. Çalışma düzlemine şu anda karışmıyoruz. Çünkü bizde bir tane takım var. Bir takım için bu değer 0, bizim için bu tezgaha özel bir değer, öyle diyelim. Burada bunu 0 olarak kabul edeceğiz. 4'e geçelim mi? Var mı 4? Evet, bu şey. Bu normalde benim diğer Dalış rampası ve adımın içten ve dıştan herhangi bir sapma değeri olmadan işlem yapmasını sağlıyor. Şimdi hocam bu takım buradan geçerken takım buraya yaklaşırken böyle yanaşmasıyla alakalı. Yani ben böyle biliyorum. Ben Masterchef'den öyle biliyorum. Yani güvenli yaklaşma. Bir de rampalı yaklaşma olayı da var dediğiniz gibi. Şöyle açılabiliriz. Hı hı. Burayı biz şu anda dediğim gibi burada elimizin yüzümüze bulaştırmamak için biz şimdilik bunu ahşapta çalıştığımız için bu değerlerin 0 olması bizim için idealdir. Evet. Ondan sonra 5 nolu adıma geçelim. Takımla alakalı bilgiler. Evet. Buraya gelip tıklayalım. Burada takım içeride mi olacak, dışarıda mı olacak ya da takımın merkezi, buradaki biz bunları kontur diye ifade ediyoruz ya da Şöyle çizgi. açıklayalım. Buyurun. Şimdi arkadaşlar nanı seçtiğimiz zaman kalemin parmak freze olduğunu veya bir pantograf ucu olduğunu düşünürsek çizginin üzerinden tam merkezinden kesicinin merkezi yörüngenin merkezinden gitmiş oluyor. Üstünden gidiyor. O zaman biz buraya nan diyeceğiz. Nan diyoruz. Evet. Outside olursa sağından teğet gidiyor. Inside olursa solundan teğet gidiyor. Giriş yönü. Gibi. İnşallah yani bu işin tamam. Yarıçap düzeltme türü diye ifade var hocam. Bu round, yani round orada en ideal. Yarıçaptan bahsedince oradaki düzeltmeyi de herhangi bir karesel veya başka bir kuadratik bir düzeltme yerine, köşeli bir düzeltme yerine radyüslü düzeltme en mantıklısı. Onun round olması mantıklı. Şimdi hocamın sözünü böyle ben kendime göre anladığımı buraya söylemem lazım. Şimdi buradaki bizim takımımız 6. Yarıçap düzeltme nan olduğu için tam merkezi buradan gideceği için 3 mm sağdan 3 mm soldan olacak şekilde bu parçayı boşaltma işlemi yapıyor ya da kanal ya da boşaltma işlemi yapıyor. 5'ten sonra var mı öğretmenim? Kalemi değiştirelim. 6 mı? O buradaki kesicinin Bridge köprüler gibi bir şey var. Ha, siz dediniz ya şu 3 tane eleman. araç kimliğine geç. Oraya geçme daha. Burada bir Öyle eksik mi? var. Araç kimliği diye bir şey var burada bak. Kaçıncı madde abi? 5'te miydin? Burada 6 yazıyor, 4 yazıyor, 5 yazıyor. 5'tesin. 5'i bitirmedik. Hadi 5'i bitirdik şöyle. Bitirmedik. Sonuncusu kaldı. Bak araç kimliği dediği takım. Evet, tanımı. evet ben takım derim yani altılık takım üzerinden bir ifadede bulunduk. Bizim tanımımız başka bir kalem. Vekarve. Vekarve, tamam. Tamam. Vekarve bizim pantograf dediğimiz çalışma yapıyoruz. Yazı yazacağız daha doğrusu Evet. burada olduğu gibi. Biz evet bu takımın tanımlaması bu şekilde. Şimdilik biz bunu yapalım. Evet bunu burada. Evet 6'ya geçtik. Sekme sayısı diye 3 diye ifade ediyor. Sekme sayısı bunu kastediyor. Yani dolu bir malzemeyi işlediğimiz zaman parça kopup takımı kırmasın, zarar görmesin diye böyle köprüler oluştururuz böyle kıracağımız yerler.
Şu an burada 3 tane var. Biz burayı 2 yapalım. Bakın 100 yani bunun merkezine göre 90 ve 270 derecelik sınırlara bunu attı. biz şuraya şöyle bir tıklayalım. Tıkladık. Ben bunu şuradan öğretmenim nasıl yaptı? Ha, böyle herhalde. Tamam. Ha. Sürükle. Ortasından. Sürükle şimdi. Şöyle. Ha, tamam. İçeriden tıkladık. Çünkü dışarıdan tıklayınca sorun yaşıyoruz. İçeriden tıkladık. Buradan bu şekilde getirirsiniz. İstediğiniz yerden başlatabilirsiniz. Sadece burası için değil. Köprünün yerini değiştir. Evet. Buradan evet. Hocam. Bir daha tıkla. Şuradan kırmızıya mı tıklayayım? İçeriye tıkla. Çok merkeze yaklaşınca sorun oluyor. Biraz sınıra yakın bir şekilde seçtik. Evet. Bir daha yapayım. Basılı. Bak. Basılı tutayım, hemen kırmızıya dönecek herhalde. Dönmedi. Ha, şimdi döndü. Bu şekilde sürükleyelim. Böyle bizim işimiz kolay olur. Gerekirse bunu yapabilirsiniz ama bizimki tek bir parça olduğu için bunlara bile gerek yok. Değil mi öğretmenim? Biz burayı sıfır yapıyoruz. Sadece konunun anlaşılması için izah gereği duyduk. Bunların hepsini sıfır yapalım o zaman. Evet, yani onların anlamı yok. Artık zaten. bu köprülerin bizim için anlamı yok. Köprü Eğer yoksa ileride çalışırsam böyle bir şey olursa bu videoda sizler için bir rehberlik yapsın. 6'yı kapatabilirim. Evet, 9'u alalım. 9'a geçiyoruz. Bu da erkek kalıp, dişi kalıp gibi birbirine geçen şeyler Evet. varsa evet diyeceğiz, boşluk bırakacağız. Hayır dersek boşluk bırakmıyoruz. Birbirine geçme olayı olmuyor o zaman. Boşluk burası yüzdesel olarak mı, milimetre olarak mı? Yani- Eğer şimdi iki tane erkek ve dişi iki tane kalıpla çalıştığımızı düşünürsek şayet şu anda bizimki bu da değil. Biz de o yüzden ne yapacağız? Ama yine de açıklayalım. Öğretmenim gerekirse daha güzel söyler. Evet diyelim buraya. Evet'i seçelim. Buraya tıkladık. Bakın, buraya gel. Evet'i seçince aşağıdaki yazıyı arkadaşlar Evet. Buradaki her etkileşim yazısı burada karşımıza çıkıyor. Buradan Mesaj. da anlamaya Yazılı çalışalım. mesaj. Öyle değil mi? yazılı mesaj var. Evet. Evet, parçaların birbirine takılması durumu söz konusuysa iç köşeler biraz daha derin olacak Kesmek ve için bunu birbirine kullan. geçmeyi sağlayacak bu da. Burada artık Evet. buraya da değer vereceğiz. Evet, Evet. orada da ne kadar istiyoruz? Hı. Mesela oraya işte 0,5 dediğimiz zaman biri 0,5 daha büyük yapılmış, işlenmiş olacak. Artık bunu da deneme yanılma hayır yoluyla diyoruz. yaparız. Biz buna şimdilik hayır diyoruz. Bizim işimiz çevresel dönmeler, delik açmalar gibi. Bitirdim sanki öğretmenim. Az kaldı. Bir son yapılandırma ayarı var. O zaman Ekstralara şuradan ekstralara giriyoruz. giriyoruz. Ayarlar. Şurada ayarlar var. Makro yapılandırma ayarı var. 0, 1 ve 4'te bir ayarlama yapacağız. Bizi ilgilendiren özellikle 0, 1 ve 4 başlıklı kısımlar. Öyle mi öğretmenim? Evet, 0'a geçelim. Şöyle yapalım. Küçültelim anlamında. Evet, 0'daki Evet. Şimdi biz sıfırla başlayalım. onlar evet olacak. Makro araç çubuğunu göster derken bunu mu kastediyor? Şuradakileri mi öğretmen? Hayır. Yani buradakine ben evet dersem. Evet. Buraları mı gösteriyor yoksa buradaki aşağıdaki kısmı mı? Yani, Makrodan kasıt. yani makro ile ilgili hangi bilgi varsa ekranda görünür. Mesela bakın yazılı işbirliği ya da- ilerlemesini göster. Bakın burada böyle bir ifade var. Evet demişiz. Şimdi ikisine de evet diyoruz. Evet, aşağıda zaten açıklamaları var. Evet. Yani hızın ne olduğunu falan görmek istiyorsak değerleri izliyoruz buradan. Tabii ki. Evet diyoruz. Ben burayı şimdi 1'e geçtik. Limitleri. Ayarlar. Kontrol limitleri. Burada herhangi bir hata yaptıysak, yani o hata bizim işi tamamlamamızı engelleyeceği için tezgahın hoşgörüsünü artırıyoruz hayır dediğimiz zaman. Evet dersek tezgah taviz vermiyor, ufacık bir hatada arızaya getiriyoruz. Sıkıntı olur. Evet. Evet. Buranın hayır olması lazım. Limitleri Evet, kapatıyoruz. şuradaki limitlerin biraz dışına çıkarsa tık diye durur. Niye durduğunu anlayamayız. Öyle mi? Evet, bu sefer sorun yaşarız. Nasıl yaparız diye. Aciliyatına kadar o da hayır yazıyor. Evet, şimdilik burası hayır olsun. Hızlı 4'e geç. komutu göster. Bunu tek burada bir hayır diye orası var. Başka bir şey. Yeter. Bu yeterli. Evet. Orada zaten default değer olarak geliyor onlar. Onlara dokunmayalım. Tamam. 4'e geçelim. 4'e geçiyoruz. G kodları. 4'te Evet. de biz önceden yazdık onları. Yani yoktu. Bu S3000M3 ve M30'u biz yazdık. Yani bunlar boş geliyor. Onları bizim doldurmamız lazım. Şu iki komutu bizim doldurmamız lazım. Bizimki dolmuş hali. Tamam. İşmili 3000 Bir de evet bu aşağıdaki
iş milini evet ve Bu sadece burası. yine dönmeyi açık konumunu evetle onaylıyoruz. Buna ve buna evet diyoruz. Bitti yani. Şöyle bir bakabilir miyim hocam? Tamam. Buraya da geldik. Yani görelim anlamında. Altında bir şey var mı? Çarpıya basarak çıkıyoruz. Buradan çarpıya basıp bu ayarları 3D'ye geçiyoruz. 3 Simülasyon. boyutluya geçiyoruz. 3'te evet. Şimdi simülasyon yaklaştıralım şeyi. Kafayı da açalım. Kafayı açalım makastan. Şimdi biraz daha büyütelim o. Sadece kalemin ucu gözüksün. Şu bölgeyi şöyle büyütelim. Mouse'la. Güzel. Şimdi simülasyonda bir görelim. Simülasyon yapacağız. Başlat. Simülasyon da olacak. Şurada başlat. Tıklıyorum. Başlat. Evet, başlat. Şuradan başlatalım. Ortadan başlıyor merkezi seçtiğimiz için. Bu tezgahın kendi CAM modülü desek yeridir. Ama sizler değişik Mastercam, SolidCam gibi değişik CAM'lerde ne yaptıysanız onu zaten videonun notlarımızın sonu bitti. Bitti. Bunun aynısını kesiciyle iş parçasının sıfırını canlı ayarlayıp ondan sonra uygulamaya geçiyoruz. Evet, burada evet. Şunu da söyleyelim öğrencilerimize, kendimize. Yani ilk şöyle bir 3-5 hafta gerekirse bol bol simülasyon yaptıktan sonra ondan sonra buradaki simülasyon kısmından geçeceğiz. Bunu artık tezgahı kontrol etmeye başlayacağız. Şuradaki bağlantıyı da seçtikten sonra buradaki ayarlamaları yapacağız. Mesela şuradaki ayarlamaları şuradan yapabilir miyiz? Buradan anlatayım mı? Çünkü burada iş parçasını şimdi şu anda simülasyon üzerinden gidersek şayet biz buradan varsayalım böyle gittik. Örnek olsun diye söyleyeyim. Sadece bir anlaşılsın. Şu sağ üst köşeye gitmeye çalışayım. Olur mu öğretmen? Git mesela Tamam. orayı başlangıç al dediğin zaman orayı Evet. Ondan sonra şunu da şöyle tekrar yapalım. Varsayalım gelip burayı sıfır noktası olarak almak istiyorsun. Gelip buraları sıfır yapacaksınız. Burayı da kapatayım öğretmenim. hepsini sıfırla. Yaptıktan sonra geç parçayı da buraya getirdi. Çünkü iş parçasının ortası deyince onu oraya taşıdı. Merkezi He. başlangıç. Buraya da başlangıç dediğimizde tezgah üzerinde yaptığımız ayarlamalardan bahsediyoruz. Çünkü burası işte tezgah üzerindeki kısım. Burayı böyle yaptık. Başlangıç dedikten sonra artık sizin G54'ünüz orası. Şurayı da aldık. Evet. Notlarımızda projeyi kaydet diye bir ifade var. Şuradan mesela şurada projeyi kaydet. Yaptığımız bütün çalışma bir sonrakinde bütün ayarlarıyla beraber geliyor. Burada şu anda herhalde bağlantı falan olmadığı için bir şey yapmadığımız için burada böyle bize bir uyarı veriyor. Şey yapmayın, yanlış anlamayın. Eğer bağlantılarınız iyiyse projeyi kaydedebilirsiniz. Ondan sonra G-kodu kaydet diye ifade var. Üretilen projenin G-kodu formatında kaydedilip sonra G-kodu yükle ile çağrılması ve uygulanması mümkün. Bir bakalım şuradan. İşte burada. Buradaki bahsettiğimiz kısımlar. Bir de G-kodunu içe aktar diye bir notumuz var. Başka bir CAM yazılımını G-kodu içe aktar seçeneği ile bu yazılımda kullanabilirsiniz. Ancak bu dosyaların ilk bilgi satırlarını koordinat başlangıcından önceki satırları ve varsa takım tanımlamalarını ve H diye ifade edilen takım offset değerleriyle alakalı normal büyük CNC'lerden bahsediyoruz. Onları silmemiz gerekiyor. Onları silip buraya bu şekilde artık kaydedeceksiniz. Bir şekilde buraya alacağız. Bir de şu mevcut programı diyelim ki değiştireceğiz. Diğer ayarlara dokunmadan çarpı işaretine bastığımız zaman bu gider. Evet. Basalım. Evet. Yani çalışma alanını temizle. Temizle. Yenisini yükleyebilirsiniz. Artık yeni bir çalışma için temiz bir sayfa açmış oluyoruz. Bizim anlatacağımız bu kadar. Öyle mi? Hı hı. Bizim anlatacağımız şimdilik bu kadar. Tekrar bakarız. Başarılar dilerim. Kolay gelsin. Güzel bir tezgah. Bunu güzel bir şekilde hep beraber kullanırsak, öğrencilerimizin de merakını kamçılayabilirsek iyi olur. Bir de şunu da söyleyelim. Ahşapta çalışınca etrafta biraz toz biraz fazla oluyor. Derdin ya da derdin gibi şeyler, o malzemeleri kullanırsak daha bir güzel olur. Fazla toz olmaz. Evet. Kestamit, polyamit gibi yani ahşap dışındaki malzemeler bizim için, bu tezgahlar için veya sınıf ortamı için daha güzel. Daha güzel. Biz bu kadarını söyleyebiliriz. Görüşmek üzere.